Atlas Okyanusu'nun ortasında, haritalarda bile zor bulunan küçük bir ada vardı. İsmi yoktu. Ya da vardı da kimse kullanmak istemiyordu. Eski denizci haritalarında sadece küçük bir nokta olarak geçiyordu. Yanında tek bir not. Yaklaşma. Neden yaklaşma? Kimse tam olarak bilmiyordu. Bazıları orada güçlü akıntılar olduğunu söylüyordu. Bazıları kayalıkların görünmez olduğunu, gemilerin altını deldiğini. Ama bu açıklamalar hiçbir zaman tam olarak inandırıcı gelmedi. Çünkü aynı bölgede onlarca yıl boyunca seyreden gemiciler daha tehlikeli sulardan geçmişti. Ve oralarda bu kadar ısrarlı bir uyarı yoktu. Adanın etrafında bir şey vardı. Tarif edilemeyen bir şey. Uzaktan bakıldığında tamamen masum görünüyordu. Yeşildi, ağaçlarla kaplıydı. Kıyılarında beyaz kumlar parlıyordu. Güneşli bir günde fotoğraflansaydı bir tatil broşürüne bile girebilirdi. Ama yaklaşanlar farklı bir şey hissediyordu. Denizci günlüklerinde, yüzyıllar öncesine ait kayıtlarda bile bu adadan söz edilirdi. Hep aynı ifadeyle. Sessiz bir his, geri dönme isteği, sanki ada izliyor. Ve yıllar içinde bir örüntü ortaya çıktı. Adaya yaklaşan gemiler döndü ama içlerinden bazıları eksikti. Bir mürettebat, 2 mürettebat, bazen daha fazla. Düştü, kayboldu, akıntıya kapıldı denirdi. Ama hiçbir ceset bulunmazdı. Hiçbir iz. Sadece ada kalırdı. Sessiz, yeşil ve sanki hiçbir şey olmamış gibi. İkinci Dünya Savaşı bittiğinde dünya haritalarını yeniden çiziyordu. Ve bu süreçte bazı coğrafyacılar Atlantik'in henüz tam olarak belgelenmemiş noktalarına yöneldi. İşte o zaman bu ada resmi olarak kayıtlara girdi. Adını söylemeyeceğim. Çünkü bu hikayede ismin önemi yok. Önemli olan o küçük adanın 1946 yılında bir devlet kurumunun radarına girmiş olması. Bir İngiliz sömürge ofisi adayı incelenmek üzere listeye aldı. Standart bir prosedürdü. Savaştan kalma stratejik noktalar tespit edilecek, kaynaklar belgelenecek, gerekirse kullanılacaktı. Kimse adanın geçmişini çok fazla araştırmadı. Ya da araştırdılar da buldukları şeylere pek kulak asmadılar. Çünkü bu tür raporlarda denizci hikayeleri ve batıl inançlar başlığı altında toplanan şeylere resmi kurumlar nadiren önem verirdi. Bir ekip seçildi. 7 kişi. Hepsinin özgeçmişleri vardı. Kimileri savaştan dönmüştü. Kimileri kaşifti, kimileri bilim insanı. Liderleri daha önce pek çok ıssız bölgeyi başarıyla haritalandırmış deneyimli bir adamdı. Görev basitti. Adaya git, incele, raporla, dön. Kimse dönmedi. Ve ekip Mart 1947'de yola çıktı. Son haberleri adaya 3 gün içinde ulaşacaklarını belirten kısa bir telsiz mesajıydı. Standart, netti. Herhangi bir sorun belirtmiyordu. 3 gün sonra beklenen mesaj gelmedi. İlk başta kimse paniklemedi. Telsiz arızaları olabilirdi. Hava koşulları sinyali bozabilirdi. 1 hafta beklendi. Sonra 2 hafta, sonra 1 ay. Ve sonra arama ekipleri gönderildi. Adaya ulaşan gemiler boş bir kıyı buldu. Ekibin kurduğu kamp hala oradaydı. Çadırlar düzgün kurulmuştu. Ekipmanlar yerli yerindeydi. Yemek kapları, notlar, haritalar, her şey yerindeydi. Sanki insanlar sadece bir an için dışarı çıkmış ve henüz dönmemişti. Ama dönmediler. Tek buldukları şey kamp merkezine bırakılmış paslı bir radyoydu. Ve o radyonun içinde küçük bir pil hoparlörüne kayıtlı son bir cümlede "Burada yalnız değiliz. Biz kalmayı seçtik. Çağırıyorlar. Geri dönmeyin." "Burada yalnız değiliz." Ses kimin sesiydi? Analiz edildi. Ekip liderinin sesi
olduğu belirlendi ama sesin tonu tartışma konusu oldu. Korku muydu? Hayır. Merak mıydı? Belki. Ama en çok kullanılan kelime şuydu: hayranlık. Sanki adam korkudan değil, gördüğü şeyin büyüklüğünden o cümleyi söylemişti. Bu ayrıntı hiçbir zaman resmi raporlara girmedi. 1947'nin sonunda tamamen yasaklandı. Resmi gerekçe: tehlikeli coğrafi koşullar ve belirsiz askeri öneme sahip olması. Ama bu gerekçeyi okuyan herkes bir şeylerin eksik olduğunu hissetti. Çünkü bir ada sadece coğrafi koşullar yüzünden tamamen kapatılmazdı. James Calloway. Bu ismi not edin. 1971 doğumlu İngiliz, eski gazeteci. Daha doğrusu eski kelimesini kendisi koydu. Çünkü yazdığı son makale yüzünden hiçbir gazete onu bir daha işe almadı. O makale neydi? Devlet arşivlerinden sızdırıldığı iddia edilen birkaç belgeye dayanıyordu. Ve bu belgeler 1947 araştırma ekibinin gerçekten ne bulduğuna dair bazı ipuçları içeriyordu. Calloway bu iddiaları kamuoyuyla paylaştı. Ertesi gün makalesi kaldırıldı. Bir hafta sonra gazeteden ayrılmak zorunda kaldı ve belge sızdırdığı iddia edilen kaynak bir daha ortaya çıkmadı. Calloway sonraki yıllarda sessizce bu hikayeyi araştırmayı sürdürdü. Eski arşivlere daldı. Ekip üyelerinin ailelerini buldu, konuştu. 1947'de adaya giden arama ekiplerinden hayatta kalan birini 80 küsür yaşında bir huzur evinde bulup ziyaret etti. O adamın ona söylediği tek şey şuydu: orada bıraktığımız şeyi almak için geri gitmeyin. O şey artık onlara ait. Ne bıraktınız diye sordu Calloway. Adam cevap vermedi. Sadece camdan dışarı baktı ve o günden sonra hiç kimseyle konuşmadı. Calloway 8 yıl araştırdı. 8 yıl boyunca her kapıyı çaldı, her belgeyi inceledi, her izi sürdü ve sonunda karar verdi. Adaya gidecekti. Yarın gidiyorum. Marco'yu buldum. Teknesi var. 3 kişi. Farklı sebepler. Aynı noktaya geldik. Calloway'in bu yolculuğunu anlatan notları sonradan bulundu. Onlarca sayfaydı. Bazı kısımları düzenli, bazı kısımları neredeyse okunaksızdı. Ama hikayenin her satırı onun bu işe ne kadar hazırlandığını gösteriyordu. Önce teknik hazırlık. Küçük bir tekne, 2 yedek motor, uydu telefonu, kamera ekipmanı. Yalnız gitmemeye karar verdi. Yanında 2 kişi vardı. Biri Portekizli bir tekneci, adı Marco. O sulardan geçmiş, pratik biriydi. Calloway'e göre hiçbir şeyden korkmayan biri değil, korkmayı nasıl yöneteceğini bilen biri. Diğeri ise beklenmedik biriydi. Bir kadın. Doktor Elena Soares, okyanus biyoloğu. Calloway'in araştırması sırasında bulduğu 1947 ekibindeki tek biyolog üyenin torunu. Elena'nın büyük annesi o 1947 ekibindeydi. Ve Elena, büyük annesinin geri dönmediği günden beri bu adanın cevabını arayan bir ailenin son temsilcisiydi. Yani bu 3 kişi birbirinden farklı sebeplerle aynı noktaya ulaşmıştı. Calloway gerçeği öğrenmek istiyordu. Marco denizi biliyordu ve parasına ihtiyacı vardı. Büyük anne. Neredesin? Ne kadar daha? Elena ise cevap arıyordu. Yola çıkmadan önceki gece Calloway defterine şunu yazdı: yarın gidiyoruz. Mantıklı her insan bunu yapmazdı. Ama bazen mantıklı olmak gerçeği görmekten sizi alıkoyar. Yolculuk 3 gün sürdü. İlk 2 gün normal idi. Açık okyanus, rüzgar, dalgalar. Marco teknesi ustalıkla yönetiyordu. Elena notlar alıyordu. Calloway sessizdi. Çoğunlukla ufka bakıyordu.
Üçüncü gün değişti. Sabah erken saatlerde yüzeyde tuhaf bir değişiklik fark ettiler. Denizin rengi hafifçe oldu? farklıydı. Hissettiniz mi? Bir şey tekneye dokundu. Geri dönebilir miyiz? Hayır. Artık çok geç. Koyu mavinin içinde tarif etmesi güç, donuk bir ton. Marco bunu görünce motoru yavaşlattı. Bunu daha önce gördün mü diye sordu kendine. Sonra şöyle dedi, görmemiştim ama bir şekilde tanıdık. Bu cümle Calloway'in notlarında aynen geçiyor ve altı çizili. Sanki bu ayrıntı önemliydi. Öğleden sonra ada göründü. Uzaktan tam hayal ettikleri gibiydi. Yeşil, sessiz, kıyılarında beyaz kumlar güneşte parlıyordu. Neredeyse davetkar görünüyordu. Ama Marco tekneyi yavaşlatmaya devam etti. İyi çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Motor iyi. Motor Ama su iyi farklı. çalışıyor 5 dedi. dakika sonra kıyıdayız. Ama bir şeyler ağır. Sanki su daha yoğun burada. Elena deniz yüzeyinden numune aldı. Sonuçlara sonra bakacaktı. Yavaş yavaş kıyıya yaklaştılar ve hiçbir ses yoktu. Normalde bir adada kuş sesi duyulur, dalga sesi duyulur, rüzgar yaprakları oynatır, bir şeyler vardır. Burada hiçbir şey yoktu. Orada bir şey Mutlak var. bir sessizlik. Not one thing. Many things. Ne buluyorsun? Burada kalamayız. Hissediyorum. Onlar hala burada. Kim? 1947'dekiler. Gitmediler. Hala buradalar. Tekneyi kıyıya bağladıklarında saat öğleden sonra 4'ü gösteriyordu. Adaya ilk adımı Calloway attı. Kumun üzerinde bastığında tuhaf bir his duyduğunu yazdı. Zemin sabit. Ama ben değilim, sanki yer değil, ben sallıyordum. İlk keşiflerini yaptılar. 1947 kampının kalıntıları hala oradaydı. Yani neredeyse 50 yıl sonra metalin çoğu paslı ve çürümüş olsa da çadır kazıkları, ekipman parçaları, kırık aletler hepsi yerindeydi. Elena büyükannesinin adını taşıyan bir metal plakayı buldu. Onu burada bırakmayacağız. Ekip üyelerinin isimlerinin yazılı olduğu standart bir tanımlama plakasıydı. Onu aldı. Uzun süre baktı. Hiçbir şey söylemedi. Calloway kampın tam merkezine yürüdü. Radyo orada değildi tabii. Yıllar önce alınmıştı. Ama radyonun durduğu yerde garip bir şekil vardı. Zamanla solmuş ama hala seçilebiliyordu. Toprak üzerine kazınmış bir şeydi. Bir desen ya da bir yazı. Ama hiçbir alfabeye benzemiyor, hiçbir haritaya uymuyor, hiçbir dilde anlam ifade etmiyordu. Calloway uzun süre bu şekle baktı. Sonra fotoğrafladı. Sonra çizdi. Sonra ne hissettiğini defterine yazdı. Bunu daha önce gördüm ama nerede? Nerede gördüm? 1947'dekiler mi? Aklımın bir köşesinde bir şey var ama ulaşamıyorum. Sanki bu şekil orada değil. Sanki bu şekil içimde. Bir rüya mıydı? Güneş inerken ormanın içine girdiler. Elena numune almak istiyordu. Marco kalıp tekneyi bekleyecekti. Calloway ve Elena birlikte ilerlediler. Orman ilk başta normaldi. Ağaçlar, bitkiler, toprak ama ne kuş, ne böcek, ne de hiçbir hayvan sesi. 10 dakika yürüdükten sonra Elena durdu. Ses. Ne sesi? Bir şey çok uzakta ama geliyor. Bir şey duyuyorum. İnsan sesi gibi ama değil. Belki geri dönsek. Büyükannem bu sesi duydu. Duymuş ve kalmış. Buradaki ağaçlara bak, dedi. Calloway baktı. Ağaçların gövdelerinde, her birinde, farklı yüksekliklerde aynı şekil vardı. Kazınmış, tıpkı kamptaki gibi. Tek bir ağaçta değil, gördükleri her ağaçta. Bu doğal bir şey olamaz, dedi Elena. Birileri bunu yaptı ya da bir şeyler. Sıcaktı. Devam ettiler. Ormanın ortasına yakın bir yerde ağaçların arasında küçük bir alan açılıyordu. Ve bu alanda taşlardan oluşturulmuş bir düzen vardı. Yuvarlak, düzgün, kasıtlı. Taşların ortasında bir şey vardı. Calloway yaklaştı. Eğildi, baktı. Küçük bir kutu. Metal. Paslı ama sağlam. İçinde ne olduğunu o gece açmadı.
Çünkü o sırada Elena'nın sesi duyuldu. Sakin bir sesle, neredeyse fısıltıyla. James, geri dön, yavaşça. Calloway döndü. Elena hareketsiz duruyordu. Gözleri sabitlenmişti. Ormana değil, tam ileriye, yarım metre ötesine. Calloway hiçbir şey görmedi ama Elena'nın yüzü bembeyazdı. Gidelim, dedi Elena ve daha fazla açıklama yapmadı. O gece tekne üzerinde Calloway Elena'ya sordu. Ne gördün? Ne gördün orada? Elena bir süre cevap vermedi. Sonra şunu dedi. Büyük annem, ama büyük annem gibi değildi. Duruyordu, bakıyordu ve gülümsüyordu. Ama bu normal bir gülümseme değildi. Sabah oldu. Gün ışığıyla birlikte gece yaşananların ağırlığı biraz dağıldı. Ama tamamen değil. Calloway kutuyu açtı. İçinde birkaç şey vardı. Bir fotoğraf, bir not ve küçük bir taş. Üzerinde o şekil kazınmış. Fotoğraf 1947 ekibinin fotoğrafıydı. 7 kişi. Hepsi gülümsüyordu. Adada, ormanda tam o taş düzeninin önünde çekilmişti. Not el yazısıyla yazılmıştı. Mürekkep solmuş ama okunuyordu. Calloway defterine kelimesi kelimesine aktardı. Bizi arayanlar için. Gitmiyoruz. Seçtik. Bu ada değil. Ada bizi seçmedi. Biz istedik. Artık buraya ait olanlarla birlikteyiz. Sizi de çağırıyorlar. Ama sizi zorlayamıyorlar. Sadece dinleyebilirsiniz. Dönün ya da kalın. Bu seçim her zaman sizin. Notu kim yazmıştı? Hangi ekip üyesiydi? Altında imza yoktu. Calloway uzun süre bu notu tuttu elinde. Sonra Elena'ya verdi. Elena okudu. Gözleri doldu. Büyük annem kalmayı seçti mi? Diye sordu. Kimse cevap veremedi. Öğleden sonra Calloway yalnız ormana girdi. Marco ve Elena tekne üzerinde kaldı. Calloway 1 saat içinde döneceğini söyledi. Döndüğünde 2 saat geçmişti. Ne oldu, ne gördün? Onları gördüm. Hala oradalar, hala bekliyorlar. Büyük annemi gördün mü? Gördüm, o da bekliyor. Ve gözleri farklıydı. Bunu Marco fark etti. Bir şey değişmişti gözlerinde. Boş değil, tam tersi. Sanki çok dolu, çok fazla şey görmüş birinin gözleri. Calloway o öğle sonrasını notlarında şöyle anlattı. Ormana girdim, taş düzene gittim, oturdum ve bekledim. Ne beklediğimi bilmiyordum. Bir süre hiçbir şey olmadı. Sonra sessizlik değişti. Sessizlik hala vardı ama içi doldu. Sanki sessizlik bir kap gibiydi ve o kap dolmaya başladı. Ne ses, ne görüntü ama bir his. Tarif edemiyorum bu hissi. Kelimeler yetersiz geliyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Yalnız olmadığımı hissettim. Ve bu yalnız olmamak korkutucu değildi. Aksine çok tanıdıktı. Sanki çok uzun süredir bildiğim ama unuttuğum bir şeye dokundum. Sonra bir şey fark ettim. Kafamın içinde bir ses değil, bir his oluştu. Dönmemi söyleyen bir şey. Ama zorla değil. Tatlı bir hatırlatma gibi. Sanki hazır değilsin henüz der gibi. Ve kalktım. Döndüm. Şimdi anlıyorum o notu. 1947 ekibini anlıyorum. Ama onlar gitmedi. Ben döndüm. Neden? Belki korktum. Belki hazır değildim. Belki sadece söylememem gereken bir şey vardı henüz. O akşam adadan ayrıldılar. Sessizce, hızlıca, kimse pek konuşmadı. Marco tekneyi sürerken ada uzaklaştı. Calloway arkasına döndü ve adaya baktı. Yeşil, sessiz, masum görünümlü.
Tıpkı ilk gördüklerinde olduğu gibi ama artık farklıydı her şey. Calloway'in o gece yazdığı son notlar şöyle: 1947 ekibi kaybolmadı. Bu yanlış kelime. Onlar seçtiler. Neden? Orada ne var? Kimin ya da neyin çağrısına uydular? Bunu tam bilmiyorum. Ama hissettim. Ve hissettirdiği şey şuydu: bu dünyada gözle görülenden çok daha fazlası var. Ve bazı yerler bu fazlalığın yüzeyinin incecik göründüğü noktalardır. O ada böyle bir nokta. Orası tehlikeli mi? Bilmiyorum. Kötü bir şey mi? Hayır. En azından öyle hissetmedi. Ama insanı değiştiriyor. Hem de geri dönüşü olmayan bir şekilde. Ve belki de 1947'deki insanlar o değişimin tamamlanmasına izin verdiler. Ben vermedim. Henüz. Calloway İngiltere'ye döndü. Notlarını, fotoğraflarını, videolarını derledi. Her şeyi bir araya getirdi ve bir arşiv oluşturdu. Kapalı, güvenli, sadece birkaç kişinin bildiği. Resmi bir makama gitmedi. Bir gazeteye gitmedi. Hiçbir yere gitmedi. Neden? Bunu bir mektubunda açıkladı. O mektup sonradan bu hikayeyi araştıran başka bir gazetecinin eline geçti. Calloway şöyle yazmıştı: bu hikayeyi paylaşmak, insanları oraya çekmek demek. Ve o ada henüz hazır olmayan insanlara açık değil. Kimsenin seçimini benim elimle yapmak istemiyorum. Elena ise farklı bir yol seçti. Büyük annesinin adaya gittiği günden bu yana ailesini saran o ağır belirsizlik onun için kapandı. Tam olarak değil ama yeterlince. Büyük annesinin kalmayı seçtiğini artık biliyordu. Ve bu bilgi ne kadar garip gelse de ona bir huzur verdi. Marco ise o yolculuktan sonra denizciyi bıraktı. Portekiz'de küçük bir kasabaya yerleşti ve kimseyle o yolculuğu konuşmadı. Sadece bir kez, yıllar sonra bir muhabire tek bir cümle söyledi. O ada hala orada ve bekliyor ama acele etmiyor. Çünkü zamanla işi yok. 1947'deki ekip yasaklanan bir adaya gönderildi. Kayboldu. Bir ses kaydı bıraktı. Burada yalnız değiliz. Ve yıllar sonra bir adam gerçeği öğrenmek için o kıyıya ayak bastı ve geri döndü. Ama dönerken bıraktığı notlar ardından gelenlerin belki de hiç anlayamayacağı bir gerçeği içeriyordu. Bazı şeyler kaybolmaz. Sadece başka bir yere geçer. Ve bazen o geçişi seçen gidenlerin kendisidir. O ada hala haritalarda küçük bir nokta olarak duruyor. Yanında tek bir not: yaklaşma.